Selamlar, ben Seymen ve bugün Lokmanın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Lokma, 6 saatten kısa, lokmalık oyunları oynadığımız küçük bir seri. Bu kez introyu daha iyi yaptım. Küçük derslerimi aldım. Bugün Remains of Edith Finch oynayacağız hep beraber. Daha önce hiç oynadığım bir oyun değil. Yine hikaye anlatımıyla öne çıkan, bu yönden güçlü bir oyun olduğunu biliyorum sadece. O zaman isterseniz hadi başlayalım. Hareket edemiyorum. Ha. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Hadi bakalım. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Atlayıp gelmiştik. Geri de gidemediğimizi varsayıyorum o yüzden. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Kardeşim Milton 4 yaşındayken kaybolmuş. Biz 4 yaşındayken. Koşamıyorum. Shift tuşuyla zoom yapabiliyorum. Kontrolle de zoom yapıyorum. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Posta kutusunun içerisinde 7 senelik hemen açın vesaire tarzında faturalarımız birikmiş. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Kardeşim Louis'in cenazesinden beri de asla böyle dönmemiş. Evet, biraz sert çarpmış öldüğüm kapıya ama olsun. Grafikler çok hoş görünüyor. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Annem vasiyetinde Maybe she thought I'd bana... know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Annem vasiyetinde bana ne işe yaradığını bilmediğim bir anahtar verdi. Belki ne işe yaradığımı bildiğimi varsayıyordu ya da sadece gizemin beni geri getirmek için yeterli olacağını düşünüyordu. Finches. Bu taraftan gidiyoruz sanırım. Ormanın derinliklerine. Bu tarafta bir şeyler var. Bu tarafa gidemiyor muyum? Gidemiyorum. Gidebiliyorum. Gidemiyorum. Niye bu tarafa gidemiyorum? Burada bir şey var. Bu tarafa gidememek beni üzüyor. Neyse. Çok da oyunun incini çıkartmaya... Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Oyun But çok now I da... had questions about my family that only the house knew the answers to. Bitti mi? Heh, tamam. Oyun çok da incini çıkartmayayım dedim. Karakterimizde ev benim üstüme kaldıktan sonra bile geleceğimi düşünmüyordum ama yalnızca bu evin bildiği ve aileme neler olduğu hakkında bilmem gereken şeyler vardı şeklinde konuşmaya devam ediyor. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Evin etrafındaki koruluklar her zaman rahatsız edici derecede sessizdi. Sanki bir şeyler söylemek istiyor ama asla söylemiyor gibiler. Bu arada hemen daha bir şey demeden de birazcık durup şey demek istiyorum. Çeviriler hakkında daha iyi bir öneriniz, hani şu şekilde yaparsan daha güzel, daha izlemesi keyifli olur derseniz dinlemeyi çok isterim. Önerilerinizi açıyorum. Evin girişine doğru da yaklaşıyoruz bu sırada. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it.
Ev aynı hatırladığım gibi, rüyalarımdaki gibiydi diyor ve yani bir tık ekstrem bir şekilde yapıldığı da aşikar zaten. Küçük bir kota, eski bir kamyon. Kamyon kimin acaba? Koşma tuşunun olmaması canımı sıkıyor biraz. Yalan olmasın. Her tuşta zoom yapıyor. Çok ilgincime gidiyor şu anda ama bakalım. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Çocukken ev beni anlatamayacağım şekilde rahatsız ediyordu. Kelimelerle dökemeyeceğim. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Şimdi 17 yaşında biri olarak tam olarak neden rahatsız olduğumu, nasıl kelimelere dökeceğimi biliyorum. Evden korkuyordum. Ama neden? Ve karakterimiz hakkında ilk kez bir şey öğrendik bu arada. Elimizin kırık olduğu galiba. Açılış sahnesinde öyleydi. Bir de 17 yaşında olmuş. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Anahtarın ön kapıyı açabileceğini ummuştum ama açmadı. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. İçeri bakınca sanki ev beni bekliyormuş gibi hissettim. Bırak artık. Bak. O zaman etrafı keşfedeceğiz. Hadi bakalım. Buralarda bir şeyler yok. Ha. Peki. Kedi gibi buradan girmek de ilginçmiş. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. 11 yaşındayken kedi kapısını kullanmak ya da köpek kapısını çok daha kolaydı. Mekan tasarımları falan çok hoş ama bu arada. For the first time in years, Yıllardır ilk kez I felt like I was home. evdeymiş gibi hissettim. But instead of a family, there were just memories of one. Ama ailem yerine sadece hatıralar oradaydı. Edith, Eddie, Lewis ve Dawn. Lewis'in cenazesine gittiğimizi biliyoruz. Eddie de sanırım 4 yaşında kaybetti kardeşi. Lewis Finch'in anısına cenaze hizmetleri, ıvır zıvır vesaire şeklinde şey yapmış. Galiba 4 yaşında ölen kardeşi Lewis'ti. Tam hatırlamıyorum şu an çocuğun ismini ama. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Anılardan ibaret kaldı dediğini de bu ton balığı konservelerini görünce şey diyor. Lewis'in bu konserve şirketinde çalışmaya başladıktan sonra sürekli somon balığı yemekten sıkıldığımız gibi. Tabii kedimiz Molly hariç. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ya da tıpkı sadece bir restoranın bizim evimize servis yaptı ve bu yüzden çok fazla Çin yemeği yediğimiz gibi. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Evde hiçbir şey çok anormal görünmüyordu. Sadece her şeyden çok fazla vardı. Sanki normalden fazla dişe sahip birinin gülümsemesi gibi. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Büyük babamız Sven, Barbara için
evle beraber küçük bir müzik kutusu da yapmıştı. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Anneme bodrum katından uzak dur derdi. O yüzden anahtar bodrum katını açmayınca çok da şaşırmadım açıkçası. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Şöminenin bile bir hikayesi vardı. Edin'in anlattığına göre tuğlaları eski evden, evin asıl halinden gelmişti. En azından battıktan sonra bulunanlarından. Her tarafta da gerçekten çok ıvır zıvır var ya. Ama manzarası falan çok hoş evin. The table was still a wreck from the night we left. Masa gittiğimiz It geceden was like beri a bomb çok had kötü gone off, durumdaydı. killing everyone but sparing the furniture. Sanki bir bomba patlamış ve mobilyalar hariç her şeyi yok etmiş gibiydi. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Sadece annem, büyük annemiz izin bir huzur evinde yaşayabileceği konusunda fikre sahipti, bir olumlu anlamda. Biz göndermezdik ama o gönderebilirdi anlamında söyledi. Varsayıyorum. Bu ne be? Geldiğim sen mi? Değil herhalde. Burası biraz korkuttu beni önce. Ha yok, bu geldiğimiz yer burası. Evet, geldiğimiz yer. Yeniden koridora çıkalım. Şurada bakmadığımız kısımlar vardı. Buradan geldik. Buraya gittik. Şimdi buraya gidiyoruz. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ha evet, Milton'dı çocuğun adı. Lewis değildi. Annem çok olumlu bakmazdı olaylara ama kardeşim Milton'ın hala hayatta olduğu konusunda çok inançlıydı, diyor ana karakterimiz. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. O son gecenin fırtınasında çok fazla şey geride kaldı. Burasını tutkallayıp bir de üzerine kilitlemişler mi? Bu ne? Bu ne? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ed bir keresinde bana ölen her Finch'in, yani bizim ailemizden her bir kişinin kütüphanenin bir tarafına gömüldüğünü söylerdi. After Şurada. Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Milton kaybolduktan sonra annem bütün yatak odalarını kilitledi. Şurada da sanırsam büyük annemiz için bir sandalyemiz var. Yukarı kata çıkmasını Then sağlayan. Edie retaliated and drilled peepholes. Sonrasında Eddie'nin canı sıkıldığı için gidip odaların içine bakabileceğimiz küçük delikler delmeye başladı. O ne be? Neymiş burası? Molly'nin odası. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Molly 1947'de ölmemiş olsaydı çok iyi arkadaş olabileceğimize benzeyen bir kızdı aslında. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Büyük amcam Walter'ın odasında oyun oynarken çok zaman geçirdim. Bazen annem kilitlemediği için pişman oluyordu gibi hissediyordum. Halıyı tekmeleyemiyorum. Neyse, sağlık olsun. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis bana gizli geçitler olduğunu söylemişti ama asla ona inanmadım diyor. Burada bir anahtar var. Acaba anahtar bunu açıyor. Ah! Açtı. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Neler oluyor? Now, mom had been afraid of.
No it was not. Ha, annemin neden korktuğunu öğrenmenin zamanı gelmişti diyor. Yine küçük alanlarına sürünerek geçiyor. Buralar çok da iyi görünmüyor ama. Ne olmasın. Reading Biraz this, belam. maybe it sounds like I had a plan. Bunu okurken sanki bir planım varmıştı diyeceğim ama vakti zamanda varmış gibi hissediyorum aslında. Diyor. Bu arada yani biraz From the belamızı paintings arıyoruz on the bence. wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Duvardaki resimlerden kardeşim Milton'un buraya benden daha önce geldiği belli oluyordu diyor ve sürekli karakterle sözümüz çakışıyor ama belamızı aradığımızı hissediyorum ben birazcık. Üçüncü kere tekrarlıyorum kendimi ama olsun. Alışacağım. But I had no idea what was behind that door. O kapının arkasında ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Tıpkı bütün bunların nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim olmadığı gibi. Bazen cümleleri çok birbirine bağlamak üzerine ya da çok konuyu devam ettirmek üzerine gittiği için arada herhangi bir şey söylediğim zaman akışı bozuyormuşum diye korkuyorum I got açıkçası. the sense Edie had spent a lot of time here Edith before my burada, mom sealed the doors. annem kapıları kilitlemeden önce Eddie burada çok fazla zaman geçirmiş gibi hissettim. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Sevgili günlük, ben birazdan gideceğim ama ne olduğunu anlatmadan önce ayrılmak istemedim. Her şey annem beni atıştırmalık almama izin vermeden yatağa gönderdiğinde oldu. Karnım çok açtı ve yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Ben de hamsterımın yemeğini mi yedim? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Biraz kuruydu ama çok umurumda olmadı. Ben de açmışım gerçekten. My Halloween candy was all gone. Aa, Cadılar Bayramı'ndan kalma şekerlerimin hepsi bitmişti. I thought about eating Christopher, but I held back. Balığım Christopher yemek hakkında biraz düşündüm ama sonra vazgeçtim. Balığı yemiyormuş. Ne kadar tripli bir camdan manzaram var gerçekten, inanılmaz ya. Deniz kapım falan var. I kept eating and eating. Bir şeyler yiyip durdum. Ay, diş macunu o. Hepsini yedim bir de. Kusarım ki. I ate a lot of things that night. O gece çok fazla şey yedim. Then I heard chirping outside my window. Sonra camın dışında bir şey duydum ama önce diğer kapıya bakmak istiyordum. Mom, can I come out now? Anne, çıkabilir miyim? What? It's late. Go to sleep. Anne, dışarı çıkabilir miyim? Hayır yavrum, uyu artık. Geç oldu falan dendi. Ben oradan da gidebildiğimizi varsayıyordum. Hadi cama bakalım. It was a barn swallow going back to her nest. Kendi yuvasına geri dönen bir kuştu. Barn swallow ne demek bilmiyorum. I reached out for her. Ona uzandım. Tehlikeli bir yere gidiyor bu. Ve birden I was a cat. bir kediye dönüştüm. Zıplayabiliyorum. I Yakaladım. tried to be quiet, but the bird was really scared. Oha, çok iyi. Stray, ders al koçum. Hop. Ah, yakalayamadım. Gel lan buraya. Hop. Mom and Dad didn't even look at me. Anne babam bana bakmadılar bile.
Ben de kedi olmaya devam ettim. Hop. Hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Çok iyiymiş. Gel lan buraya. Yakalayamadım. Gel buraya. I jumped and I almost got her. Zıpladım ve neredeyse onu yakalıyordum. Böyle bir şeyler olacak ya. Gel lan buraya. I could tell she was getting really tired. Çok yorulduğunu anlamıştım. Now I was up in the big tree. I Şimdi promised büyük ağacın Dad I wouldn't üstündeydin. climb it anymore. All Onu I da- cared about was eating that mama bird. Ona daha çok çıkmayacağım hakkında söz vermiştim ama tek umurumda olan şey o kuşu yemekti. O yüzden tırmanmaya devam ettim. Gel buraya. Gel lan I buraya. gobbled her up. Hop. And suddenly, I was an owl. Ve birdenbire ve First, baykuşa all I dönüştüm. heard was the wind. Then I Başta heard sadece little rüzgarı teeth nibbling in the grass. İlk başta sadece rüzgarı, sonra çimenlerde küçük küçük bir şeyler kemiren dişleri duydum diyor. Nerede duydum? Hah. Hiçbir şey göremiyorum. Rabbits. Tavşanlar. Daha çok tavşan. Ben çok aç bir çocuğum bu arada. Bana hiç yemek vermiyorlar galiba. Tavşan, kuş falan kovalıyorum artık. Geliyorum tavşan. Hop. Aha. Yakaladım seni. Bunu yapmam gerekiyormuş. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I Bunu flew yedim ve off to umurumda find bile olmadı. something bigger. Sonra daha büyük bir şey yemek için uçmaya başladım. Space'e basınca yere iniyoruz. A mama rabbit. Anne tavşan. Ya buraya. She was Good almost old. too big to carry. I Taşıyamayacağım kadar started büyük choking, neredeyse. but I couldn't stop eating. Boğulmaya başlamıştım ama yemeden duramıyorum. And suddenly, I was a shark. Ve birdenbire bir köpek balığına dönüştüm. Ne alakası var? Bırakın beni. Bırak beni. Heh. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, Tepeden I düşüp was hungrier okyanusa than gittim. ever. Şimdi daha da açtım. I wanted fat, juicy seals. Deniz aslanı yemek istiyordum. Ardına sıktım. I tore off her flipper, and it tasted really good. Kuyruğunu koparttım ve çok güzel bir tadı. Gel buraya. Gel buraya. Beceremedim hepsi. İyi. Ya, Grabbed on Awesome. tight. çok When I was sağ so hungry, I jumped out of the water. O kadar açtım ki sudan When çıktım. I opened my eyes, everything had changed. Gözlerimi açtım, her şey değişmişti. Ha?
İyi. Ay. Aa, çok kötü. Sesleri çok kötü. Ne oluyor? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Şimdi bir canavardım ve insan kokusu. Aha, gördüm seni. I was big, but I moved real quiet. Çok büyüktüm ama çok sessiz hareket ediyor. Oh! Aa, yedim adamı. Vallahi yedim adamı. Hiç de bir şey diyemedim. Ama neden bu kadar çirkin sesler çıkartan bir yaratığından farklı bir yaratık olamaz mı? I wanted to stop, but also I didn't. Durmak istedim ama aynı zamanda da durmadım. Hop, aldım seni. Öyle içmeyeceğim. Kardeş bir The yesene. last passenger, Ha. I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Son yolcudan sonra okyanusun içerisinden çok güzel, çok leziz bir koku gelmeye başladı ve ben de ona doğru koştum. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Kumların üzerinde kıvrıldım ve güzel koku bir borunun içerisine doğru beni yöneldi. O space'e basıp durmak zorunda değilim artık, normal hareket edebiliyorum. Hayır, hayır, aha. Ha? Efendim? Ne oldu, ne oldu? I got closer and closer. Gittikçe yaklaştım. Benim odam burası. Benim odam burası ama. Camdan çıkacağım. Çıkmayacağım orada, bilmiyorum. Ne yapacağım konusunda çok kararsızım. Duvara tırmanabiliyor muyum? Tırmanamıyorum. All of my stomach started growling. Şu an karnım çok fena gurulmaya başladı. And suddenly, I was me again. Ve I sonra bir held anda my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. ne oluyor be? Bir anda kendimi kendi bedenimde buldum ve canavarın benim uyumamı beklediğini fark ettim. Çok daha fazla bekleyeceğini sanmıyorum ama çok lezzetli olacağımı biliyorum dedi bir anda ve I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. bir anda Molly'ye geçtik. Bütün bunlara inanırdım bilmiyorum ama kesin inanırdı diye Molly'nin hikayesini dinledik. Korkutucuydu biraz. Biraz tatsızdı sanki. Kedi.
Ha, buradan buraya mı gidiyoruz? Buyurun. Hadi diğer odaya biraz bakmayız. Bakamıyoruz galiba. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Yani bu sonra çok Edie belli would olacak. have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Bu hikayenin sonrasında çok belli olacak ama annem bana bunların hiçbirini anlatmamıştı. Edith'den biraz dinlemiştim ama annem geçmiş konusunda çok konuşmayı çok sevmezdi. Yine de başıboş bir kediyi sahiplendiğimizde ona Molly ismini veren de annem olmuştu. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Büyük annem Edith'in odasında çok fazla zaman geçirdi. We got along and it was a good place to hide from my mom. İyi geçinirdik ve annemden saklanmak için de güzel bir yerdi kendisinin odası. Her room was like a museum. Odası bir müze gibiydi. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. 500 yıl boyunca Finchler Norveç boyunca talihleri ve talihsizlikleri sebebiyle çok ünlülerdi. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Odin Finch bu aile lanetinin son kurbanlarını karısı ve yeni doğan oğlu Johan'ı gömüyor diye şey yapıyor. Bu arada bu küçük gözlük şeylerinden benim babamda vardı. Ben oradan biliyorum bu. İsimlerini hatırlamıyorum ama kırmızı bir tane vardı ve garip ev resimlerini falan görüyordum. Bu uçaklar, şehirler falan vardı. İlginç bir ayetti. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ne? 7 Ocak 1937'de ailesiyle beraber denize açıldı. Yanlarına evlerini de almışlardı. Ve arkalarında bu laneti geride bırakmayı umut ediyorlar. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ama 40 adım büyüklüğünde dalgalar Odin'i ve evi denizin dibine yollamıştı diyor. Daha demin bahsettiğimiz o şöminenin tuğlalarının geldiği batık ev zannedersem bu ilk orijinali. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin'in kızı Edie, bu galiba büyük minimiz Edie. Kocası Sven ve bebeği Molly ile beraber yeni evleri olan Orcas adasına ayak basmışlardı. Daha deminki Molly de hikayesini dinlediğimiz Molly. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin Finch yeni aile mezarlığına gömülen ilk isim oldu. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Kızı Edie şimdiden yeni bir Finch evi hayali kurmaya başladı bile. Hemen Odin'den not alalım. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Bu halde ne sıkıntı varsa çok geriye gidiyor. 1880'lere. Biz de 1999 doğumluyuz. 17 yaşında olduğumuzu varsayarsak 2016 tarihinde geçtiğin hikayenin hemen çok zeki olduğum için muhteşem aklımla anladım. Hadi bakalım ailemize neler olmuş. Sven Edin'in odası var. Başka bir şey var mı buralarda bakabileceğimiz? 1937 Sven Fish tarafından inşa edildiler. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Bir yaz adayı tahliye ettiler ama Edie gitmemek konusunda ısrarcıydı ve birkaç hafta boyunca çok ünlü bir kadına dönüşmüştü. Burada da Edie Won't Go isimli haberin çerçevelenmiş bir halini görüyoruz. Şurada da kasetler falan. Burada bir sürü şey varmış. Az kalsın kaçırıyordum. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time.
kendimi Edith Junior olarak uzun zamandır hitap etmiyordum kendime. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Eddie evin altında yaşayan bir köstebek adam hakkında röportaj vermişti. Annem çok sinirlenmişti. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Eddie Sven'in bir ejderha tarafından öldürüldüğünü söylediğinde Eddie'nin ejderha şeklinde tahtadan bir şey inşa ederken altında kalıp öldüğünden bahsedebilirdi. Ama bahsetmedi. Bahsedebilirdi. Ama bahsetmemesi seçmişti. Dragon kills Finch. Şu burada gördüğümüz ahşaptan ejderhanın altında kalarak can vermiş galiba. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 90'larında bile Eddie bazen annemden daha genç görünüyordu. Bu ne? Bu? Ha? Bu ne? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Büyük baba Sam'in eşinin bıraktığı tek iz evdeki pembe tuvaletti. Büyük bir izdi ama tek iz. Burayı açar mı? Sven ve Edith Finch tarafından bu banyoda bir gizem var isimli küçük bir komik var burada da. There's a secret in this bathroom. Bu odada bir gizem var. It's in the last place you would look. Bakacağın son yer. It isn't in the cupboard. Dolapta değil. It's hidden in this book. Bu kitabın içinde. Ve böyle bir yer açıldı. Biz de hiç düşünmeden içine giriyoruz çünkü eşeğiz çünkü. Şimdi buna tek başıma mümkün Sven değil gave yani. Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sam'in kendi bakımını yaptığı eski bir kamerası vardı. Asla yerine koymazdı. Bu arada böyle bir şey olsa, benim ailemden böyle bir ev kalsa 3 tane arkadaşımla falan elimizde sert bir cisimle giderdik büyük ihtimal çünkü ne münasebet yani. Ne çıkacağı belli değil. Hemen giriyoruz biz de. Calvin Finch 1950. Çok güzel yerlere gidiyoruz gerçekten. Milton. Kayıp kardeşim. Biraz şov yapıyoruz biz. Fort Calvin. Calvin Kalesi, Sam Kalesi tarzında şeyler var. Burasında niye böyle bir şey var? I knew Grandpa Sam had a twin. Sam dedenin bir ikiz olduğunu biliyordum. Çok iyiymiş. Şimdi bir şey var. Modanın kısmı yanı var. Boş ver. Hadi bakalım. İkiz olduğunu biliyordum. And that he never talked about him. Ve ikiz hakkında hiç konuşmadığını da biliyordum. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Sanırım dedem de annem gibi geçmişten çok hoşlanmıyordu diyor ve komuta merkezine gidiyoruz. Hadi bakalım. Calvin'in hikayesini öğrenelim. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Kardeşim nasıl hatırlamak istiyorum Sam Finch tarafından. Kafasına bir şey koydu mu? My brother said he'd onu die yapardı. before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Dediği her şeyi yaptı diyorlar. Bu arada salıncaklar beni tutar ve I oyunda da think çok iyi Calvin hissetmiyorum şu anda. always wanted to fly. Sanırım Calvin hep uçmak istedi. Sam!
Sam, Kelvin. Yemek hazır. Geliyoruz. Bağırıyor herkes. Ay, hiç iyi değilim But şu an. that day, he finally made up his mind to do it. Ama o gün uçmak konusunda kendini tamamıyla hazırlamıştı. I told him Uçacak going mıyım? around was impossible. Ona etrafta gitmenin imkansız olduğunu söylemiştim. Maybe if I hadn't said that, Belki onu demeseydim. Salıncakla şeyin etrafında gidiyoruz. maybe if the Kaldı wind seni bir daha had picked up, çağırmayacağım. Belki rüzgar then maybe bir şey he'd still be yapmasaydı. here. But I O zaman doubt it. belki o hala burada olurdu ama çok emin I değilim. think he'd already made up his mind. Sanırım o çoktan kafasına koymuştu. That's what I Yolun want to etrafında remember gitmeye about my çalışıyorsun. brother. Bu kardeşim hakkında hatırlamak istediğim şey. Oha gittim. Gittim. Oha dönüyorum. The day he made up his mind to fly. And he did. Uçmaya kafasını koyduğu ve uçtuğu. Kardeşim hakkında hatırlamak istediğim şey. Tatsızmış burası. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Calvin'in hikayesi garip bir şekilde tanıdık gelmişti. Küçükken birebir aynı şey yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ama Calvin başarmış. Calvin inanılmaz bir çocukmuş. Okay, Calvin'in hikayesini böylece görmüş olduk. Burası çok tatlı yapılmış bu arada. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Cenazeden sonra Eddie Calvin'in kısmını iple kapattı. Daha dön çekip şey yapmadık. Geri koysaydık falan. Buradan şey yapamıyoruz. Ama çok ayıp. Bu üzücü. Calvin ve Sam'in boyları. Yani hoş mu bu abi? Bunu burada bırakmak hoş mu yani? Ne münasebet ya. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Annem Sam dedenin 18'inde odadan ayrıldığını ve bir daha odaya asla girmediğini söylüyor. Bu ne be? Artık iyice şov ha. Bütün evdeki kitaplarda bir sıkıntı var. Bizim aile biraz deli. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Geçitler çok dardı. Belli ki çok daha küçük eller ve karınlar için yapılmışlar bu geçitler için. Beni de çıkıp tutuyor. Bak. Başladım buraya. Burası nereye gidiyor? Burası bir yere çıkıyor. Orası başka yere çıkıyor. Oo, bu ev. İnanılmaz bir ev burası. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Büyürken Barbara'yı hep bir çocuk yıldız zannederdim. Çocuk oyuncu zannederdim. Öyle düşünüyorum. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Sonrasında onun için ne kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Doğum günü kutlu olsun Barbara diye çürümüş bir kek var burada. Hı. Korkunç hikayeler. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Barbara'nın ölümü hakkında yazılan bütün hikayelerden sonra Eddie'nin bunu sakladığını şaşırıyorum. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Dur çevirme As be. a child star, Barbara was famous for her scream. Barbara çığlığıyla ünlü bir çocuk Now at oyuncuydu. 16, she was all washed up. A has-been. 16 yaşındayken But in a ünlü lucky bitmişti. break,
she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Ama bir toplantıda Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now Şeyler that oluyor. was a great scream. It was Barbara's father, Seymen. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. babamızla çok kötü şeyler Barbara olmuş. got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Aa, Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... aman, That came abo. from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Aa, I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. aa, So aa. Barbara went to look for him, right on cue. Keşke ben geçebilseymişim She sayfaları. reached for the music box. Tamam. Şimdi birazcık zaman bulduğuma göre anlamayan kişiler için olayı özetleyebilirim. Barbara korku filmlerinde çığlığıyla ünlenen bir çocuk aktris. 16 yaşından sonra maalesef gününü kaybediyor. Sonra bir toplantıda, convention adı verilen böyle küçük konulu toplantılarda eski korku filmi hayranları tarafından çağrılıyor katılması için. Ona hazırlanırken birden babası yaralanınca kardeşine kalıyor. Fakat bir yandan da haberlerde içlerinde oldukları bu işte ismini şu an hatırlamıyorum ama adaya bir kısım insan tarafından saldırı düzenlendiğine ve işte ev sahiplerine, ev halkına uyarıda geçiyorlar. Fakat erkek arkadaşı gidip anahtar alıp sesin geldi işte Bodrum'dan gelen sesi kontrol And etmeye as she gidiyor. found the key, she listened for Rick, but the house was silent. Jack'in sesini dinledi ama ev çok sessizdi. Ben mi oynayacağım bütün çizgi romanları? Çok iyi. Aa, sağda ne oluyor? Arkadan da korku filmi. Hiç iyi bir fikir She değil. found Rick's crutch and imagined the worst. Koltuk değneğini bulduk erkek arkadaşımızın. Bir şey olmuş gibi belki. Oo! Ağzınıza sıçtım. Gelin lan. O ne lan o? Çok kötü şeyler yaşanacak. Aa! The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ama yani. Onu da iyi yapmamış. Hadi bakalım. The old fridge rattled and grew still. Yapma. Oh dear! Senin ağzına sıçarım. Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, Sıçarım I'm not senin scared, yardımına. Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw Aferin him kız. out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Film Hours izlerken de later, yıkanmışız. Barbara! Walter, what's going on up there? Ne oluyor be? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Söyledim mi?
Bu arada oynanışın çok güzel değişmesi aşırı hoşuma gidiyor. Aa burası açık. Neyse kardeşime bakayım önce. Ağzınıza sıçarsın bak. Lanet olsun. Ha? Ha geçemiyorum. Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his Walter kaybolmuştu. radio was still on. Ama radyo hala Orca's Island çalışıyordu. police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Hayır. Dayan. Yorum ağzını. And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Hadi kız koş. That night, she played her part beautifully. Daha demin de buradan She çıktım. thought about abandoning Walter, but just Ah. couldn't do it. Mantıklı kardeşim hala bu. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Açıyorum ağzını senin. Biterim. Öf. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Bir aşağı bakalım. Kalkıp gelirsen senin ağzına vururum ha. Niye burada değil? Nerede? The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Gitmem ki. Aptalca ama. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the Sana door, kızgın. she heard whispering. It was coming from inside the house. Evin içinden geliyordu. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Ne? Her ear. Ne? Now that's what I call a real eerie tale. Yapacağınız şakanın. Neyse. İlginç bir hikayeydi. Ne? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was.
Maybe what Edie saw was a happy ending. Eddie, Barbara'nın hep hatırlanmak istediğinden bahsederdi. Her ne kadar absürt olsa da belki de Barbara için mutlu bir son gördüğü için Eddie bu çizgi romanı saklamıştır. Ay. Bunaldım ama gerildim. Güzel geldi, müziğiyle falan da güzel geldi. Çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum çünkü her yeri yapıştırmışlar artık. Bu kitlemek de değil ya. Neyse hadi gidelim. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Şimdi galiba neden annemin müzik kutusuyla oynamayı sevmediğini biliyorum. Barbara'nın babası. Edie's father Odin built the original house. Eddie'nin babası Odin asıl evi yapmıştı. Daha demin hani bu denizde batan evi. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. İnsanlar ailem hakkında soru sorduğunda her zaman ilk başta Barbara'nın kim olduğunu, Barbara hakkında soru soruyorlar. Burası daha demin gördüğümüz yer. Benim canım sıkılıyor buradan geçerken şu anda. Burası da şey. Aynen. Şu müzik kutusuna bir daha bakmak istiyorum ben ya. Biraz daha çevirsem anahtarı gelir mi evime? Geldi gerçekten de. Hayır şimdi açma. Şimdi açma. Sonra açacaktım. Ben sonra açacaktım. Ben sonra açacaktım. Hadi gidelim bari. Ne yapalım açtık. Nerede bir şeyler vardı belki. Düşündüğüm kadar korkunç değil şu an. Ha, Seymen'in hikayesi. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Eğer bir kere daha tetanus aşısı olmak istemiyorsam annem bodrum katına girmemem gerektiğini söylemişti. Bakalım. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Eddie'nin bir keresinde bodrum katına gizlice girdiğini görmüştüm. Elinde paketleri var mı diyor ama daha da bir korku hikayesi izlediğim yere neden beni böyle sokuyorsunuz? Ben triplenir burada. Hoş mu yani? I thought maybe she was hiding presents. Belki de hediyeler saklıyordu diye düşündüm. It turned out she was hiding a lot more than that. Meğerse ondan daha fazla şey saklıyormuş. İyice gerildim ya. Ama ne yapıyoruz ki biz? Burada gidilecek başka bir yer yok galiba. Buradan geldik zaten. Hadi gidelim bari, ne yapalım? I remember asking Mom once about where Walter had gone. Annem bir keresinde Walter'ın nereye gittiğini sormuştum. Sordum, hatırlıyorum. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Barbara öldükten sonra kaçabildiği kadar uzağa gittiğini söylemişti. If there's a pattern in all these stories, Eğer bu hikayelerde bir örüntü varsa I think it's that none of us has gotten very far. sanırım o da hiçbirimizin çok da uzaklaşamadı. Walter. Seymen'in hikayesini göremedim ya. Hadi bakalım Walter'ın hikayesine. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Elveda herkese. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Sallantı başlandıktan sonra bir hafta bile hayatta kalabileceğime inanmamıştım.
But after a few days, I settled into a routine. Birkaç gün sonra bir rutine That's what kept başladım. me sane. Beni aklı selim tutan şey bu olmuştu. Having a Kaybetmemi schedule, sağlayan şey. living for today. Bir planımın olması, bugün için yaşamak. I always expected to be dead tomorrow. Her gün yarın öleceğimi varsaymıştım. But if you wait long enough, you get used to anything. Ama yeterince beklersen her şeye alışıyorsun. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Kapının öbür tarafındaki bir canavar bile normal hissettirmeye başlıyor. Almost friendly. Neredeyse arkadaş canlısı. And then Çok one iğrenç day, yaşıyorum ya. everything just Ve bir gün her şey sadece stopped. durdu. Yılda 2005 Whatever oldu. that thing was, it was gone. O şey her neyse gitmişti. Maybe it got tired of waiting. Belki de beklemekten yorulmuştu. Or maybe I just got tired of being afraid. Ya da ben korkmaktan yorulmuş da olabilirim. It's been a week now, the longest in 30 years. Bir hafta oldu. 30 yıldır en uzun I'm zaman. done waiting. Ben beklemekten bıktım. I have to leave. Well, I still Çıkmak zorundayım. can. Hala çıkabiliyorken. I know it's out there somewhere. Oralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Whatever killed Barbara Barba'yı her ne öldürdüyse. and Molly Mori'yi de and Calvin. ve Calvin'i. Maybe this is all a mistake. Belki bunların hepsi birer hatadır. Duvarı kırarak çıkıyorum. Hey. But I need to stop living the same day, Ama aynı günü even if it kills me. yaşamayı bırakmalıyım. Bu beni öldürecek olsa bile. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Dışarıda her ne varsa onun için hazır olduğumu bilmesini istiyorum. Keşke balyozumu da alsaymış I'm onu. going to appreciate all of it, especially the food. Her şeyi takdir etmeye başlayacağım. Özellikle de I don't yemeği. mind if I only have a year left, Bir yılım kalmış olsa bile umurumda değil. or a month, Ya da bir ay. or a single week. Ya da hatta bir hafta I'd bile be olabilir. happy with one new day. Yeni bir günle bile mutlu olabilirim. I can already imagine the sun on my face. Güneş yüzümde hissedebiliyorum derken... Ah. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Walter ben 6 yaşındayken öldü. Annemin aşağıda olduğundan asla bahsetmemesine inanamıyorum. Sen, Eddie, Sam, 3, 6, 8 kişimiz kaldı. Hadi bakalım. Başarabiliriz. I'm sure my mom was trying to protect me. Eminim ki annem beni korumaya çalışıyordu. Burada ama tek fotoğrafı falan bu korkunç adamın yaşadığı hayatı ya. Kalk bakalım. Hop, hop. İşte bu. Yeni baş. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Belki de sonumun Walter gibi olacağından korkuyordu. Merdivenlerde normalde oyunlarda inerken S'ye bastığım için S'ye bastım ama geriye dönmek istediğimi varsayıp beni arkaya. Birazcık şey oldu o yüzden. Kusura bakma. Oyunun haritasını birinci elden deneyimlememiz için zaten öldüğünü bildiğimiz But karakterleri if she kullanması never fikri told me about an uncle under the house, çok güzelmiş bu arada.
karakterimize şey diyor. Yani evin altında yaşayan amcamdan bile bahsetmemiş olması. I can only imagine what else she was hiding. Başka neler sakladığını hayal bile edemiyorum. I don't want to make the same mistakes she made. Onun yaptığı hataları tekrarlamak istemiyorum. Bu ne be? Su çöp bulmuş galiba. Hadi bakalım tren yoluna çıkalım. Trying to bury something that's still alive. Hala hayatta olan bir şey görmek istemiyorum. Yükleme ekranı. Yok, yükleme ekranına girmemiş. Sadece otokayıt almış. Şey dedim ben de. Daha önce sadece Now kayıt that there's almıştım only da. one of us left. Or maybe two. Şimdi yalnızca birimiz kaldı. Ya da belki de ikimiz. Hayır, kardeşimizden bahsediyor. Şey bu arada. Yüklenme ekranında olmadığını fark etmem biraz şeyden oldu. Diğerlerinde de save alırken oynayabiliyordum. I thought it was time I heard the stories for myself. Hikayeleri kendim duymak için vaktimin geldiğini düşünmüştüm. Kötü bir çeviri And oldu found out ama what anladınız happened to bence. everyone else. Ve diğer herkesin neler olduğunu bulmamın zamanı geldi. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Ama belki de hikayelerin kendileri Maybe we sıkıntı believed bulmuş. so much in a family curse. Belki de We bir made it aile real. lanetine o kadar çok inanmışızdır ki onu gerçek yapmışızdır. I don't know if I should even be writing this. Bunu yazıyor olmam gerekiyor mu ondan bile emin değilim. Maybe it'd be better if all this just died with me. Belki de tüm bunlar benimle ölse çok daha iyi olur. But I thought you should know about your family. Ama kendi ailen hakkında bunları bilmen gerektiğini düşünüyorum. And the history you're a part of. Ve içinde bulunduğun tarihin hakkında bilgi sahibi olmanı istedim. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Gerçi dürüst olmak gerekirse ben de en az senin şu anda muhtemel olarak hissettiğin kadar kayıp ve bir haber hissediyorum kendime. Nasıl çeviriyor ama? Üf. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Sanırım bu hikayelerdeki insanlar onlara inandı. Hani bir şey ifade ediyorsun. Çok hoş ha. Oyun çok güzel görünüyor bu arada. Burayı görmek istedim sadece. Devam edebiliriz. En azından insanlar inanıyor dedik en son. And when you look at the house, Ve baktığın that zaman history of imagination and stubbornness and madness, bu hayal dolu, inatçı ve delilikle bezenmiş geçmişe baktığında any of it seems possible. hepsi mümkün görünüyor. Evin ne tarafına çıktık lan? I Umarım think diğer we've been hikayelerde- surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Umarım diğer hikayelere de bakabiliyorumdur. Ana karakterimiz dedi ki o kadar uzun zamandır etrafımız ölüm doluydu ki sanırım onu kanıksadık. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Nasıl bir aile evlerini inşa etmeyi bitirmeden önce bir mezarlığı bitirir ki? Hatta evlerini inşa etmeye başlamadan önce bir mezarlığı bitirir ki? It's embarrassing for me to admit this, but Bunu kabul etmek benim için utanç verici ama
The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Evcil hayvan mezarlığı beni insan mezarlığından daha çok rahatsız etti. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. 3 tanesi benim evcil hayvanlarımdı ve 2 tanesinin ölümü benim suçumdu. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Evi Sven inşa etti ama mezarlığı tasarlayan Edie'ydi. Edith Finch, Barbara Finch. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Odin'in heykeli eminim My mom ki, was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. eminim ki Odin'in heykeli Edith'in fikriydi. Annem her zaman geçmişten kaçmaya çalışıyordu ama Edith bunlardan rahatsız değildi. Öyle demiyordu ama ne dediğini unuttum ve düzgün bir çeviri yapmak istedim en azından. Çok tatlı. She could see it poking out of the water at low tide. Balık ev. Dalgalar daha sığ olduğu zaman denizin dibinden kendini küçükçe gösterdiğinde onu görebiliyordu. Yakınlaştırabiliyor muyum acaba? Yok, çok bulanık görünüyor. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie eski ev hakkında hayal kurduğunu söylerdi her gece. Edie's side was always easier for me to understand. Edie'nin ilk hikayesi benim için her zaman anlaması... Edie'nin tarafı her zaman benim için anlaması daha kolay oldu. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Bu tutum konusunda geçmiş olan tutum konusunda ama büyüdükçe annemin tutumunu da daha iyi anlamaya başlamıştım. Annemi sebeplerim. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Babası çok katı bir adamdı ve kardeşlerini korumaya çalışıyordu sadece. Ve annem de sanırım daha iyisini yapması gerektiğini düşündü. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. O da tıpkı benim gibi 2 tane kardeşini kaybetmişti. Neden bu kadar çok bizi korumaya çalıştığını anlayabiliyorum. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Anneme sorabilmeyi dilediğim o kadar çok sorun var ki bir kısmında annemin tam olarak bunu istediğine inanıyor. Bir gün buraya geri dönüp her şeyi kendim için öğrenebilmeyi. But looking back on it now, Ama geriye dönüp bakınca if she told me there was going to be so much climbing, bana bu kadar çok tırmanmanın I olacağını never would söylemiş have come when olsaydı. I was 22 weeks pregnant. 22 aylık hamileyken asla buraya gelmezdi ya. Ne diyorsun bu? Eşitlik yapıyoruz ya hamileysek biz de. Yani. Çık bakalım. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Hiç büyük babam Sam'le tanışmamıştım ama annem ve kendisi arasında çok fazla benzerlik vardı bence. They were both pretty intense. İkisi de biraz fazlalardı.
Nasıl çevireceğimi tam bilemedim. Hadi dedem Semin hikayesini okuyalım. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Benim bir şeylere vurmama gerek var mı diye What? soruyor. O da şey diye cevap veriyor. Avlanmaya gidiyoruz. Bir şeyleri vurmanı tavsiye ederim. Aslında. It's too early, Dad. Çok erken dedi. Ha, çok pardon yanlış bir şey. Hayır. Should we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Tamam. Perfect. Muhteşem. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Benim fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Hah. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Gülümse. Bam. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Sadece dikkatli ol her şey. Ben de fotoğraf çekebilir miyim? Dikkat et sadece. O kamera senden daha yaşlı diye çıkış yaptım. Sen You're right, de. Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Ya fotoğrafını çekmeyeceğiz galiba. Benim fotoğrafını çekeceğimi çok anlayamadım. Definitely should not have drunk all that coffee. Ha. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Dedem de çözüyor. That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Bunları sana öğrettiğim şeylere dikkat et. Çünkü ben burada olmadığımda hayatta kalmak için gerekecek falan dedi babamız. Biz de dedik ki... Last time I was with my brother Calvin. Man, Oo, that was a great trip. 20 sene önce işte geldiğini, kardeşi Calvin'le beraber Your işte grandpa's Fen taught us how to fish, kardeşiydi. how to build a fire. Vesaire zaman geçirdiğini anlatıyor. 20 senedir burada değildim ama sana öğretmek için Found geldim an falan old diyor. logging trail. There were deer everywhere. Biraz anlatsın ya. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Tamam, anlatacakları bitti galiba. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Let's see. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Maybe. Neyin fotoğrafını istiyorsun benden? Or was it? Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Ateş etmeden önce dur senin bir fotoğrafını çekeyim dedim. Ne tarafta kız? Kız nerede? Ha. Dad, I... Just breathe.
Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Ama hayatta kalmak için güçlü olman gerek. Great shot, Dawn! Of. Aa, kıyamam. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Aa. Koş koş koş. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the Baba camera. hareket Try not ediyor. to think Bence. about it. Oo. Aa. Ama eşek seni yani. Çok talihsiz ölmüş. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Bütün bunlar arasında annemin en çok anlatmasını istediğim hikaye bu oldu. Ben gelmiştik zaten. Hayır dur. Aa dur buradan gelmiştik. Pardon. Pardon unuttum. Hikaye daldım. Buradan geldik. Buradan gidecek bir yer var. Instead of Buradan hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ölümden saklanmak yerine ölüme gitmek için çok uğraşmış gibi görünüyordu sen. Key mi? Burada bizlik bir şey yok abi. Hadi gidelim. Taksidermi kedi mi o? Taksidermi kedi o. Bak seni kahretmesin. Burada şey var, taksidermi Sam kız. spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Sen hayatını fotoğraf çekinerek geçindi ama annem kamera karşısında olmaktan çekinirdi daha. Sanırım hepimiz bir şeylerden korkuyoruz. Küçücük çocukla ölü hayvanın önünde fotoğraf çektirmek de garip bir his ya. Hadi gidelim. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Sam öldükten sonra annem ve Eddie çok yaklaştılar. İkisi de çok fazla şey kaybetmişlerdi. Kız açsana. Allah Allah. Gregory. Hadi bakalım. Divorce mu contract? Ha? Aa annem Kay Finch. Yo hayır. Aa sen ve karısı boşanmış mı? Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Gregory nasıl tek başınayken gülerdi hatırlıyor musun? Sanki kimsenin göremediği ama sadece onun görebildiği bir şey görüyormuş gibi. I think he saw things the rest of us don't. Sanırım o bizim görmediğimiz şeyleri görüyordu. Allah Allah. Oh. Ah. Bartend over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Aa. Aa hayır. Hello? Sam, I told you I don't want to talk.
Sen I know kafam you did karıştı. everything you could. Yapabileceğin her şeyi yaptığını biliyorum. Maybe if I hadn't called that night. Belki o gece aramasaydın. Damn it. I wish she could have told us Keşke bize about the söyleyebilseydin. world we saw. Görebildiği dünyayı. There's so much I don't understand Ki anlayamadığım o kadar çok şey var ki. about Gregory, Gregor hakkında. about everything. Her şey hakkında. Yani But I know what happened wasn't your fault. ama olan şey senin suçun değildi biliyorum. Şey... I'm sure he's happy. Eminim ki orada mutludur. And he'd want you to be happy too. Ve senin de mutlu olmanı ister. Good luck, Kay. Love, Sam. Bol şanslar Kate. Sevgiler Lisa. Yani tatsız. Çok tatsız bir şey hem de. Çok tatsızmış. Aşırı tadım kaçtı. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet Annemin şiir yazdığını hayal edemiyorum ama yine de a Gus için poem bir for Gus, şiir. who always said the wedding was a bad idea. Düğünün hep kötü bir fikir Our olduğunu father never söyleyen hit us Gus kids, hakkında. at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Babam bizi hiç vurmazdı. İki kardeşim bahçemizde bir düğün görülmeden önce öleceğini söyleyene kadar. Çok kötü bir şey, bir farkındayım ama şey yapamadım. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Onu da davet ettik tabii ki ama o sadece Gus sadece uçurtmasını uçurup kendi başına dertleriyle yüzleşmeye I tried çalıştı. to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. O üvey anneye ihtiyacımız yok. O ne kadar çağırmış olsam da tanışmaları için üvey anneye ihtiyacımız yok dedi bana. Ne yapıyor? Nerede bir şey yazayım. Sonra? Milletin kafasına vuruyor. Bunları toplaması gerekmiyor muydu? Ya da yeni bir çıkması. Kafam karıştı şu an. Ya sol tarafa bakıyorum acaba. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Babama kötü hareketler yapıyorum. Fotoğraf çekmek için beni çağırmışlar, ben de gitmemeyi tercih etmişim. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Bir anda rüzgar çıktı ve hayvanlar kaçıştı ama insanların yaptığı tek şey çadırlarına girmek. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Fırtınanın bir şeyleri yıkacağı konusunda hiçbir şüpheleri yoktu ama Thunder belki de sounded bekledikleri much too olmayacak. close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Her ne kadar şimşekler çaktı da babamın tepkisi müziği daha fazla açın oldu.
I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out Keşke there on senin the beach hakkında alone. Just you, the wind, the sea and foam. But I düşündüğümü didn't. söyleyebilseydim. Until we found you. Hani dışarıda yalnız ve korkmuş başına ama düşünmedim seni bulana kadar. Çocuğu unutup içeride She kutlamaya never talked gitmişler. about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Hiç söylememişti ama annem bir keresinde eğer hiç bu olaydan bahsetmemişti ama bir keresinde eğer erkek doğsaydım bana Gus ismini vereceklerini söylemişlerdi. Ve My çok mom tırmanma moved up to varmış. the loft after her brothers died. Kardeşler öldükten sonra annem çatı katına çıktı. At the time, it was as far away as she could get. O zamanlar kaçabildiği kadar kaçmıştı aslında. Gidebileceğin uzak yer orasıydı. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Din annemin konuşmadığı konulardan bir tanesi. Başka bir tanesiydi ama babasını kaybettikten sonra ona çok yardımcı olduğunu inanıyorum. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Babamla tanışmadan önce bütün bir yazını Kalkuta'da evleri inşa ederek geçirmişti. Şunu. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Mezun olduktan bir hafta sonra annem Hindistan'a taşındı ve Lewis İngilizce was born a öğretmeye year başladı. later. Lewis de bir sene sonra doğdu. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Babam öldüğünde annemin başka nereye gidebileceğini bildiğini düşünmüyorum. I'm sure Edie was happy to have her back. Eminim ki Eddie onun geri gelmesine çok sevinmiştir. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Evin birazcık daha büyümesi gerekti ama Eddie buna alışkındı zaten. And for a while, things were good. Almost normal. Ve bir süre boyunca her şey iyiydi. Neredeyse normaldi. But it didn't last. Ama çok uzun sürmedi. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Sonun başlangıcı Milton'un 10. yaş günüydü. Eddie ona bir kale vermişti. Bazı kişileri kaçırdım diye çok korkuyorum. Girmeme izin vermedikleri yerler yüzünden ve geri dönemeyeceğim diye çok endişeliyim. After Keşke Milton al- disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Milton kaybolduktan sonra arkasında kalan tek şeyler bir oda dolusu resimdi. Evde üst katlarda kalan odalar var diye çok korkuyorum bu arada. Umarım hiçbir şey kaçırmamışımdır. Çok ilginçmiş. Milton'ın notu. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Sihirli fırçada Milton Finch. Aa. Resimdeki hareketini. Çok hızlı geçmiyorum yani. Resim yaptığını çizdiği bir karikatür çiziyor. Şu anda. Aa.
was 4 when Milton disappeared. Milton kaybolduğunda ben 4 yaşındaydım. 3 kişi kaldı bu arada. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Aşağı inelim. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Annem aylar boyunca kardeşimi aradı. Sonra da kilitledi. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Milton evde her ne bulduysa annem onun dışarı çıkmasını istememişti. Üzücü. Böyle dönmek zorundayız. Bundan gelmiştik. Yukarı çıkalım. Çıkalım mı? Çıkalım. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Annem kesinlikle Eddie'yi suçluyordu ama Lewis'in kendini suçladığını biliyordu. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Mezun olduktan sonra gitgide kendi odasında daha da çok zaman geçirmeye harcamıştı. Ta ki annem ona bir iş bulana kadar. Şu başta mutfakta gördüğümüz konserve yaptıkları yerde bir iş bulana kadar kendi başına kalmış. Ne? Artık iyice garip yerlerden giriyoruz. Açamadım. Bazı kontroller garip hissettiriyor bu arada. Onu da söylemem lazım. Mesela ileri iterek bunu kendime çekmek, bilmiyorum, ilginç bir seçim olmuş. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewis'in odası çok tanıdık kokuyordu. Çok tanıdık kokuyordu hem de. En azından o kısım odasında hala vardı. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Lewis'le beraber çok oyun oynardık ama Lewis şaşırtıcı bir şekilde bu oyunlarda çok kötüydü. Çok fazla ölürdü. Hadi bakalım Lewis Finch'in hikayesine bakalım. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Oh. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Yeni ayılmaya başladığı zaman He kept working at the hayatının cannery, monotonluğunu but fark he etmeye withdrew başladı. part of himself. Ama bir In kısmını our sessions, I saw the same behavior. Çalışmaya devam etti ama bir kısmını her zaman kendine sakladı. His mind began to wander. İkisini aynı anda kontrol ediyor. Zihni başka yerlere gitmeye I asked him başlamıştı. to describe it. Ona anlatmasını istedim. Ondan anlatmasını He istedim. said he started small, Küçük başladı. imagining a labyrinth. Küçük bir He'd feel his way about. labirentten bahsetti. Etrafta kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Buradan da Then gitmiş. something moved. Sonra bir şeyler hareket etti. Yarasalar And toads. ve kurbağalar. Buradan gidiyoruz. And things that have not names. Ve ismi olmayan şeyler. He knew it was all in his head. Hepsinin aklında olduğunu biliyordu. Aha, kestiğim balıkla açıldı kapı. He took it very seriously. Ama o bütün bunları çok I ciddiye had aldı. hoped he'd find himself. Kendisini bulabileceğini umuyordu. But he found something more. Ama o daha fazla şeyler bulmaya
başladı. 3 boyuta geçtik. I worried about him then. Onun hakkında endişe duymaya başladım. Daydreaming at the cannery, Konserve işindeyken I spoke with his hayallerine boss. dalması. Patronuyla konuştu. But he said Lewis had become a model employee. Ama Lewis'in çok örnek bir Methodical, işçi olduğundan tireless, bahsetmişti. focused. Metodik, yorulmak bilmez, dikkatli, odaklı. Like a whole new Lewis. Sanki yepyeni bir Lewis. So I let him go on. Ben de ona devam etmesi için izin verdim. I even encouraged him. Hatta onu heveslendirdim bile denebilir. It seemed very promising at first. İlk başlarda çok umut vericiydi. He told me he'd made a new friend. Yeni bir arkadaşı olduğunu söyledi. Bana yeni bir arkadaş edindiğini bahsetti. On the edge of a city he named Lewis Topia. Lewis Topia isimli bir şehrin He ucunda. built the city up slowly, brick by brick. Tuğla şehri inşa etmişti. Then he made musicians. Sonra müzisyenler yarattı. Yarattı kelimesi umarım tuza takılmaz. Daha iyi bir çeviri gelmedi aklıma. And songs for them to play. Ve onun çalması için müzik He talked about yaptı. starting a band. Bir grup kurmaktan bahsettiler. And he was always humming something. Ve her zaman bir şeyler mırıldanıyordu. Every day his imagination grew stronger. Her gün hayal gücü daha da gelişti. Balık şeyleri tutuyorlar onu. He no longer spoke at the cannery. İşinde konuşmamaya başlamıştı. But his chopping was as reliable as ever. Ama yaptığı iş her zaman gibi çok güvenilir. Nereye Then gitmiş? one day it struck him Ve bir gün aklına geldi. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, Bütün o tezahürat eden topluluk, hatta ayaklarının altındaki taşlar bile. were all in his imagination, Hepsi kendi so he hayal could do gücünde. whatever he wished. Ve ne isterse yapabileceğini düşündü. He held an election for mayor, Başkan olmak için bir seçim yaptı. and he won. Ve kazandı da. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Ona kalmaları için yalvardılar ama zihni çoktan yola çıkmaya başlamıştı. It became a game for him. O onun için bir oyuna dönüştü. Artık neler yaşanıyor. He'd conquer a city, then immediately push on. Yeni bir şehir fetheder, sonra diğerine geçer. New Louisville, Yeni Louisville. St. Louis. Aziz Louisville. He started drifting away from our reality. Bizim gerçekliğimizden gitgide kopmaya başladı. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Ta ki bir gün işten eve gitmeyi unutana kadar. Even as his mother pleaded with him, Annesi part of Louis yalvarmış kept olsa sailing bile. on. Louis hayal kurmaya devam etti. Annem de oradaymış. Sus anne. İş yapıyorum. Burada iyice ilginç olmaya başladı. Nereye gidiyoruz acaba? In Louisburg, he heard rumors of a Louisburg'de yakışıklı bir kraliçe handsome hakkında queen. hikayeler duymaya başladı. The queen was on her own quest for Kraliçe parlak gök kuşakları konusunda bir radiant maceraya çıkmıştı. rainbows. Balık yapmış pardon. Hop. Gökkuşağını devirdim. Hop. Gözümü geçtim. He followed the sound of her
Gümüşten harpının sesini dinleyerek onu takip ettik. Silver harp. Lewis. İki oyunu birden oynayıp bir yandan konuşmak çok zormuş, çok zorlanıyorum şu an. Harpın sesini dinleyerek gidiyoruz şu an. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Onun kovalamacası onu doğuda Even bir then, yerlere his logic vardı. remained sound. Orada bile mantığı sağlam kalmaya devam etmişti. Ben çok He tehlikeli, knew the tamamıyla world was all in his imagination. dünya tamamen zihninde olduğunu biliyordu. Yarattığı dünya. But he was so proud of having created it. Ama onu yaratmaktan o kadar gurur duyuyordu ki In his own eyes, he'd become something greater than a king. Kendi gözlerinde bir kraldan daha büyük bir şey. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Gerçek hayatta hiç başarı nedir bilmeyen bir And then insan it için struck bence him çok fazla gelmişti. that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Ve sonra fark etti ki gerçek Louis balık kesip bir konveyor belte atan değil, altın merdivenlerden tırmanan Louis'ti. My imagination is as real as my body, he told me. Benim hayal gücüm It was hard to vücudum argue kadar with him. gerçek dedi. Ve onunla tartışmak çok da kolay değildi. Elimi kesmedim, mutluyum. Daha kötü şeyler de olabilirdi. He began to forget the world we know. Bildiğimiz dünyayı unutmaya başladı. Sürekli söylediğimiz Çin lokantasından galiba. Bildiğimiz dünyayı unutmaya başlamıştı. Çok güzel bu arada. Bütün I think it ortamlar pained him mekanı. to remember Lewis, the cannery worker. Sanırım işçi Louis'i hatırlamak ona acı veriyordu. He began to despise the man with a royal contempt. O Louis'ten ciddi anlamda nefret etmeye başlamıştı. Louis? I still thought I could save him. Hala onu kurtarabileceğimi düşünüyordu. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Bütün harikalar diyarlarında kral ilan edildiğini söylediğinde The palace would be packed with his companions. saray onun yoldaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla beraber donatılacaktı. Dolu olmuş olacaktı, doldurulacaktı. Nasıl tercih ederseniz. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Bilge Kaliko da bunlara dahildi. Onun sadık şeyi. Advisor neydi ya? Unuttum. Tavsiye veren kişisi. His queen waited, holding his crown. Onun kraliçesi tacıyla beraber onu bekliyor. Bakalım yakışıklı kraliçe. There was only birinci one gözle thing nasıl left to görünüyor? do. Yapılacak tek bir şey kalmıştı. Çok kötü bu arada. Ne? Ha? Hayır. Bend Ha, down his head. zorunda mıyım? And the rest I think you know. Sonrasında Mrs. biliyorsunuz Finch, your son, galiba. was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Bayan Finch, oğlunuz
hep tanıyan herkes tarafından, onu tanıyan herkes tarafından özlenecek çok kıymetli bir insandı. Bunu bilmenizi My brother istedim. was really Neden cool. gitmiş? I wish you could have met him. Kardeşim çok iyi bir insandı. Keşke onunla tanışabilseydim. Yine bitirdik. Sadece 7 kaldı galiba. Bayağı keyifliydi bu arada. Hadi bakalım. Sanırsam Edith'in hikayesine doğru gidiyoruz. Karakterimiz de bizim gibi yoruldu. Hayır. 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 Niye buraya geri girdin? Neyse. Çık bakalım. Heh. Burada biraz işimiz var. İner misin aşağı? Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yukarı çıkamıyorum. Bu hiç iyi olmadı. Buraya da gitti ha. Kafam çok karıştı. Burası Lewis'in odası. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Lewis hariç herkes bana Lewis'in odasına uzak durmam gerektiğini söyledi. Çıkılacak bir yer var mı? Bir yer mi kaçırdım ben? Buradan çıkılmayacak. Buradan gideceğiz. Lewis'in odasından bir yere mi gidiyor acaba? Ben de iyi yoruldum. Bu kayıt beni yordu sanırım. Birkaç saat kayıt almaya alışmam gerekecek. Hadi bakalım aşağıdadır belki. Ha şurada kapı varmış ya. Tüh. Bir sürü boş yere geldik. Neyse. Olur öyle. Hadi bakalım. Daha uzun da sürebilir bu. Daha uzun da sürebilir. İyi tarafından bakmak lazım. Hadi On the bakalım way yukarı back gidelim. from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Lewis'in cenazesinden dönerken annem toparlanmam gerektiğini She söyledi. waited until the day before we left to tell Edie. Edi'ye gitmeden hemen önceki güne kadar söylemek I'm için not sure if bekledim. she wanted to make it easier or harder. Daha kolay mı, daha zor mu yapmaya çalıştığı işleri ondan pek emin değilim. I wish we'd stayed. Keşke kalsaydım. But I understand why we left. Ama neden gittiğimizi anlıyorum. My mom ended up leaving everything behind. Annem her şeyi geride bıraktı. Nihayetinde. What happened that night had been coming for a long time. O gece olan şeyler çok uzun süredir bekleniyordu zaten. Maybe I should have come sooner. Belki de daha önce gelmeliydim. Kendi odama But çıkıyorum. it had yani. to end one way or another. Ama öyle ya da böyle bu işin bitmesi All gerekiyordu. that's left now was to tell you about that last night. Geriye kalan tek şey o son gece hakkında konuşmak. Yok. Demek sona geldik ha. Evin en yükseği. En son odası. Benim odam. Aa, bu kez de ben yazıyorum. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. O son gün Until hiçbir şey supper söylemeden when she bizim raised her glass toparlamamızı and izledi. said, Ta ki To yemeğe our kadar. final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Küçük kavgalar.
Annenle konuşacak şeylerimiz var. Yetişkinler konuşurken sen de git koridorda hediyene bak diye beni gönderdiler. Hadi bakalım. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Sabah elektrikler gitmişti ama Edith'in her zaman bir sürü When my mumu mom olurdu sealed the etrafta. library, I don't think she knew about the other entrance. Annem kütüphaneyi kapattığı Or zaman that Edie had a key to it. annem diğer çıkışı ya da Edith'in oraya bir anahtar olduğunu bildiğini düşünüyorum. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Korktuğun şey sen evden gittikten sonra bitmeyecek. Edith has a right to know these stories. Edith'in bunlar hakkında, because of your stories. Edith'in bu hikayeleri bilmeye hakkı var. Benim çocuklarım senin hikayelerin yüzünden öldü. Edith and I leave tonight. Edith'le biz bu gece çıksak en iyisi olacak bence. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Sabah huzurevinden bir arabayla seni almaları için birkaç kişiyi yönlendiririz. Olur mu? Finch'lerin hikayeleri. Edith Finch tarafından. Hayır kız, açsana. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Bu doğduğun geceyle That alakalı. night, the tide went way, way out. O gece dalgalar çok uzağa gitti. Yani. Dalgalar çekilmiş. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Eski evi There'd toprak been üzerine an göre ilk ve son earthquake out geceydi. in the middle of the ocean. Okyanusun They ortasında called bir it the lowest deprem olmuştu. tide in 1,000 years. En sığ dalgalar God, olduğunu. it 1000 smelled yıldır. awful. 1000 yıldır gelen en sığ dalgalar olduğundan bahsediyorlardı ve çok No. kötü kokuyordu. I've seen that house every day of my life. Biliyorsun ben o evi hayatım boyunca her gün görmüştüm. But I never thought I'd go back to it. Ama asla ona geri döneceğim aklıma gelmemişti. When the fog rolled in, I lost my way. Sis bastığında yolumu kaybettim. I got turned around. Bir şey tarafından arkam döndürüldü. Yolum değiştirildi. I started seeing things. Bir şeyler görmeye başladım. Things I'd forgotten had ever existed. Var olduklarını dahi unuttuğum şeyler. But when I saw them, they felt like old friends. Ama That onları night, gördüğümde a lot of things came back to me. eski arkadaşlarımla yeniden görüşmüş gibi hissettim. O gece çok şey hatırladım. Or maybe I came back to them. Ya da belki ben onlara döndüm. Yani hatırladığımı comeback olarak falan hiç kelime olarak falan bir şey anlat. Edebiyat! Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Aa, çok ayıp. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Oh. After that, we moved around a lot. Taşındıktan sonra çok fazla yer değiştirdik. Hey. We both tried to make the best of it. İkimiz de o durumu olabildiğince iyi değerlendirmeye çalıştık.
A few years went by. Birkaç yıl geçti. My mom didn't like to talk about it, Annem çok konuşmayı sevmezdi. but she started getting sick a lot. Ama çok The hastalanmaya rest başladı. happened pretty quickly. Sonrası çok çabuk geldi. She got better for a while, Bir süre daha iyileşti. and then she didn't. Sonra iyileşmedi. And then I was alone. Ve sonra yalnız kaldım. The last Finch left alive. Hayatta kalan son Finch. Until I found out about you. Senin hakkında öğrenene kadar mı? I'm still not sure what to tell you about all this. Sana hala bunlar hakkında ne söylemem gerekiyor tam olarak? If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Belki sonsuza But kadar as it is, yaşasaydık I bir think şeyler the best we can anlayabiliriz. do is try to open our eyes. Ama şimdi yapabileceğimiz en iyi şey sanırım gözlerimizi açmaya çalışmak. Appreciate how strange and brief all of this is. Ve bunların ne kadar garip ve kısa olduğunu görüp takdir etmek. This journal was supposed to be for you, Bu günlük senin için olmalıydı. but now I hope you'll never see it. Ama umarım bu günlük asla I gelmez. just want to meet you Sadece seninle and tanışmak tell you all these istiyorum. stories myself. Ama bütün bu hikayeleri sana anlatmak. But I guess if you're reading this now, Ya sanırım bunu şu anda okuyorsan things didn't work out that way. işler çok da öyle gitmemiş demektir. Aman tabii doğuyorum. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ne oldu ya? Bir anda. Aa. Ama hamileydik falan. Aa. Çok tatlı ve güzel şekilde de bitti bu arada. Giant Sparrow tarafından Shirley Dallas için bir hikaye. Uzundu. Tek oturuşta oynamak için de biraz yorucuydu, yalan yok. Sonlara doğru biraz bunaldığımı itiraf etmem lazım. Belki de bunları tek oturuşta değil birkaç parçaya bölerek oynamalıyım. Her ne kadar lokma olsa da 2-3 saat sadece oturarak ve konuşarak, nasıl diyeyim, bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten yorucuymuş. Belki çeviri yaptığım için bu kadar yorulmuşumdur. Çevirinin kalitesi de sonlara doğru düştü. Onun için de özür dilerim ama bir yerden sonra gerçekten çok devam edemedim. Ama bütün bu yorgunluğun dışarısında gayet güzel ve keyifli bir oyundu. Ben çok eğlendim. Bir önceki bölümde oynadığımız oyuna kıyasla çok da tatmin edici ve nasıl denir, doyurucuydu. Açıkçası oynayış zaman zaman değişti, çizgi romanların içine girdik, oyun dünyalarının içerisinde, fantastik diyarların içerisinde kendimizi kaybettik, kuş olduk, bir şeyler atladık, oradan köpek balığı zıpladık, bir şeyler ettik falan. Kreditleri izlediğimiz için bir başarım geldi. Başarımlar bu arada OBS'te çıkmıyor galiba. O yüzden geçen video kendi kendime o falan filan dedim. Umarım çok garip gelmemiştir kimseye. Kredi kısmını çok tatlı yapmışlar bu arada. Kredidekilerin isimlerini okuyamıyorum. Malum buraları konuşmak için şey yaptığım için ama bir hikaye anlatımı konusunda gerçekten çok tatlı bir örnekti. Hani hikayesi için olan oyun bile en azından bu kadar çeşitli olabildiğini gösterdi. Her kısım çok derin değildi ama olmasına da gerek yoktu. Diğer türlü oyun gerçekten yorucu olabilirdi. Daha şu anda olduğunda. Tek oturumda değil ama birkaç oturumda oynandığı zaman gayet eğlenceli olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani en azından şu anki olduğundan
daha keyifli olacaktır büyük ihtimalle. Şu an bile çok keyifliydi. 2'de 2 çok hikaye odaklı oyunlara gittik. Bir sonraki oyun birazcık daha değiştirmek, farklı bir oyun türüne götürmek. Sizi Lokmanın olasılıklarını birazcık daha açmak istiyorum. Bakalım. Ya ben çok hikayeli oyun oynayan bir insan değildim. O yüzden benim için de yeni bir deneyim oluyor. Bir yandan da yalan olmasın kütüphanemde bulunan ve uzun süredir elimi sürmediğim oyunları da yavaş yavaş temizlemem için bir bahane benim için aynı zamanda bu. Dolayısıyla iki şekilde de benim yararıma oluyor gibi hissediyorum. Kredi de uzunmuş. Başka nelerden bahsedebilirim diye düşünmem gerekiyor birazcık. Yalan olmasın, birazcık da yorgunluğun verdiği o tükenmişlik var. Onun dinlenmesini de yapıyorum bir yandan. Sadece video için değil, video dışında da birazcık yorgunken çekime başladım. Belki de öyle yapmamalıydım ama rate tester'lara da geldik. Yavaş yavaş kredilerin sonuna yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Kredilerin sonuna gelirken bir yandan da şey isteyeyim sizden. Oyunu beğendiniz mi? En çok hangi bölümden keyif aldınız? Ben çizgi roman kısmını çok sevdim. Çok eğlenceliydi bence. Yani balık kısmı benim oyunu daha öncesinden görüp çok merak edip satın almama vesile olan kısımda ama bu çizgi roman kısmı bana oyundaki diğer her yerin aksine çok ciddi anlamda gerilim yaşatmayı da başardı. O yüzden evet, sonunda geldik bu şekilde. Ciddi anlamda keyif aldım. Yalan olmasın. Şimdi de artık milletin hikayelerini buradan seçerek oynayabilirim zannedersem. Çok tatlı, çok güzel. Yani bir kısmında atıyorum, daha demin bahsettiğim gibi Barbara'nın bu çizgi roman kısmını yeniden okumak istersem tık tık diye açıp yeniden gelebilecekmişim gibi duruyor. Ki bence çok keyifli, çok tatlı bir ekleme olmuş bu da buraya. Herkesin hikayesini görebilmemize çok sevindim. Çünkü bir iki kişiyi kaçırdım diye çok korkuyordum. Özellikle Eddie'nin hikayesini bir yere girmeyi kaçırdım diye çok korkuyordum. Herkesi görebilmişiz bir şekilde. Sven, Sonjay ve Kay'in hikayelerini göremedik. Hani milletin eşi olarak, milletin eşi dedim de insanların eşleri olarak etrafa dağıtılmış şekilde oldukları için ve çok da hikayeyle alakalı olmadıkları için sanırım onları koymamışlar ama baştan sona kadar çeşitli oynanışıyla gayet keyifliydi. Bazı hikayeler çok daha basit anlatılmıştı ama onun dışarısında bence gayet de güzel ve doyurucuydu, gayet yeterliydi. Videoyu kapatmadan önce de umarım beğenmişsinizdir diyeyim. Çok pardon. Eğer oynamamı önerdiğiniz Lokma serisini görmek istediğiniz böyle kısa oyunlar varsa da yorumlarda sizlerden tavsiye almayı çok isterim. Ben Seymen. Bugünlük benden bu kadar. Lokmanın ileriki bölümlerinde başka lokmalık oyunlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.